Dünyaca ünlü Pavarotti'yi bilmeyeniniz yoktur. Peki sizce Türkiye'nin Pavarotti'si kim olabilir? Ben Ümit Tokcan diyorum ve vokal teknik analizine başlıyorum. Oldukça dinamik bir türkü. TRT Müzik kanalında canlı bir performans izleyeceğiz. Ümit Tokcan bilhassa Orta Anadolu'daki bozlakları ve kırık havaları çok güzel seslendiriyor. Halk müziğiyle ilgileniyorsanız ve halk müziğinizi geliştirmek istiyorsanız bilhassa hançere teknikleri ve tavır anlamında lütfen Ümit Tokcan'ı izleyin. Şimdi nefes aldım. Adam ölür, sarmayınca sabah olur. Evet arkadaşlar, 18 saniye boyunca yaklaşık E vokalini çivi gibi tutan bir ses dinliyoruz. 65 yaş civarlarında olduğunu düşünüyorum bu performansında. Peki Ümit Tokcan bunu nasıl yaptı? Tabii ki yılların emeği, yılların tecrübesi var. Bir ustalık var bu tekniğin içerisinde. Bu yaşa kadar neler yaşadığını, neler öğrendiğini inanın hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama Ümit Tokcan emekli, TRT'den emekli oldu ve bu konuk olduğu programda da sanatını, tekniğini yine ortaya koydu. Yıllardır takip ettiğim, izlediğim, örnek aldığım, bilhassa okuldayken de, İTÜ'deyken de bozlak geçtiğim, hatta bu türküyü de öğrendiğim gerçek sanatçılardan, gerçek icracılardan. Ben neden videonun başında Pavarotti'ye benzettim? Çünkü Türk halk müziği söyleyen ve onun rengine yakın, yani Pavarotti'nin rengine yakın tenor bir renk ikisi de ve çivi gibi bir ses, bu kadar sağlam okuyan kimseye rastlayamadım ve ben Ümit Tokcan'ın kıymetini sanki çok bilemedik diye düşünüyorum. Naçizane böyle bir benzetmede bulundum. Benim gönlümün Pavarotti'si Ümit Tokcan. Böyle diyelim aslında ve ben bütün gençlerin halk müziği söyleyen, pop söyleyen hiç fark etmez, tarz ne olursa olsun böyle bir tekniği dinlemesini ve örnek almasını istiyorum. Nasıl Freddie Mercury'yi hepimiz dinliyoruz, ağzımızın suyu akarak izliyoruz. Nasıl Elvis Presley'i örnek alıyoruz. İşte böyle sanatçıları, böyle teknikleri de hangi tarz olursa olsun dinlemelisiniz, izlemelisiniz ve örnek almalısınız arkadaşlar. Türkiye'ye girdi ve sinüsleri açtı. Açtı gerdanını, farkındaysanız oturuyor ve ip gibi bir E tuttu. Bunu yaparken 5. oktav solden girdi arkadaşlar. Buradan girdi. Yani biz bu tonda, bu aralıkta arya okuyoruz. O yüzden yaptığı şey çok özel, çok nadir bulunulabilecek bir şey yapıyor. Ve Ümit Tokcan'ı gönlümün Pavarotti'si ilan ediyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Müzisyenler de tabii ki keyif alıyor böyle bir icra karşısında. Yarı güzel olanın yarı Hiç ecüş bücüş olmuyor. Farkında mısınız böyle? Hep ense duvar gibi dimdik. gözüne uykumu gelir. Ağırlıklı mix ve kafa sesi kullanıyor ama çok gelişmiş bir kafa sesi var arkadaşlar. Aklınızdaki o kof kafa sesi değil, çünkü tenor renklerin özellikle böyle gelişmiş bir tenorun kafa sesi mix gibi duyulur çünkü çok kuvvetlidir. Göğüs sesine indiğinde de nasıl böyle yaklaştığını, göğsüne doğru sese nasıl oturduğuna lütfen dikkat edin. Geline
geline kına yak kış eline. Hiç değişmeyen bir performans. Kış gözüne. Şimdi mikrofon tekniğine lütfen dikkat edin burada. Gelin kurban olayım, gelin kurban olayım, saçın her teline, saçın Tekrar aynısını yaptı. Mikrofon kullanma tekniğine niye dikkat edin dedim. Tizlerde kendini mikrofondan uzaklaştırıyor ama sesinde tınısal olarak hiçbir kayıp duymuyoruz. Normalde şarkıcıları dinlediğimizde kendisinden mikrofonu uzaklaştırdığında mikrofon o tınıyı, frekansı alamadığı için sesi sanki sürtoneymiş gibi ya da tınısal olarak bir kayıp varmış gibi bizlere gelir. Ama Ümit Tokcan'da bunu duymuyoruz. Neden? Çünkü doğru frekansı öyle bir alıyor ki elmacık kemiklerine, sinüslere yani ön bölgeye, ön rezonatörlere ve onu yakalıyor. Farkındaysanız bu kıtada E'yi bulana kadar birkaç pozisyon denedi. Sonra buldu, devam etti. Ve mikrofonu öyle çekti kendinden. Yakaladıktan sonra performansı yani o tam ses hep devam ediyor. Mikrofonu çektiğinde eğer performansını çekse yani birazcık düşürse o zaman kayıp başlar. Ama girdikten sonra çıkana kadar hiçbir şekilde o legato bağdan havanın akışını hiç engelleyecek bir pozisyon yaratmıyor. Ve şöyle bir şey yapıyor, bilmiyorum farkında mısınız? Geline devam ediyor böyle. Bak geline. Burada devam ediyor. Aramıyor böyle, hep diyorum ya eciş bücüş olmuyor. Olmuyor. Çünkü hakimiyet, pozisyon ustalığı budur arkadaşlar. Böyle boynu bükük, iki büklüm, şöyle pozisyonlara gelmezsin. Oturursun, ya ne kolaymış ya, bunu o yapabiliyorsa ben de yaparım dedirtir eğer usta teknik varsa karşınızda. O yüzden Ümit Tokcan bu konuda hepimizin örnek alması gereken çok nadir sanatçılardan. İnsan oynamadan duramıyor bu türküde. Açtı yine. Arıyor. Şu mimiyi gördünüz mü? Hafif bir ritimden çıkma vardı çünkü orada. Ama ustalık onu da kapattı. Otururken göğsünü nasıl açtığına lütfen dikkat edin. Gelin kurban olayım, gelin kurban olayım. Hep açık. Karasına, kaşının karasına. Oturarak söylüyor. Hiç performansı düşmüyor. Hep aynı kalitede, hep aynı tınıda. Bunu yapabilmek için 50 yılını, 60 yılını vermiş bir sanatçı dinledik arkadaşlar. Bir performansta, bir analizde ne yazık ki her şeyi, her tekniği, her ayrıntıyı anlatamıyoruz. Dile getiremiyoruz ama eğer gerçekten bir şeyler öğrenmek için alıcı gözle, alıcı kulakla dinlerseniz Ümit Tokcan'dan alacak çok şeyimiz var arkadaşlar. Ben Ümit Tokcan'ın ses rengini spinto tenor olarak düşünüyorum. Belki gençliğinde
leje tenor olma ihtimali, lirik tenor olma ihtimali var ama şu an duyduğum spinto bir tenor. Spinto tenor, spinto'nun kelime anlamı şöyledir. Sivri, biraz köşeli, metalik rengi oldukça yoğun bir renktir. Tenor ses türlerinin alt renklerindendir. Peki size sormak istiyorum ve bu videonun sorusu olsun. Tenor renge sahip olduğunuzu düşünüyorsanız tenorun hangi alt rengine sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz? Yani leje tenor mu, lirik tenor mu, spinto tenor mu, dramatik tenor mu, kontür tenor mu? Lütfen bu videonun altına yorumlarınızı bırakın. Ben de merak ediyorum. Ve bu türküyü söylerken zorlanıyor musunuz mesela? Kendinizi bir ölçün istiyorum. Tabii ki burada erkek vokallere sesleniyorum. Çünkü ben bir sopran olarak bu tonda söylemekte oldukça zorlanıyorum. Çünkü 6. oktav, pardon 5. oktav sol girişli bir türküyü ben burada operatik söylemem gerekir. Modern bir teknikte benim ses aralığım için çok yukarıda. Ama siz gerçekten böyle bir tenorsanız çok rahat söyleyeceksiniz arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Ümit Tavukçan'dan çok şey öğrendik. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve yüklediğim videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.